Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Milli ara bitti, ligler başlıyor ve bizim için gerçekten muazzam bir milli ara oldu. Tarih yazdı millilerimiz. Ve şimdi liglerin başlamasıyla beraber Arda Güler'le ilgili gelişmeleri anlatacağım. Biliyorsunuz Bellingham sakatlıktan döndü. İlk 11'de kim olacak? Arda mı, Bellingham mı veyahut da bir başkası mı? AS gazetesi bütün detayları anlatmış. Güzel bir habercilik yapmışlar. Kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde haberi noktalamışlar. Bunun dışında yarın da yapacağım bir video var. Millilerimiz Mart ayında kendi takımlarında neler yaptı? Çok detaylı uzun bir video olacak. Yarın o videoyu da izlemeyi unutmayın kıymetli dostlar. Hoş geldiniz diyerek hemen haberlere başlıyorum. Şimdi öncelikle bugün Arda Güler bir röportaj verdi. Hürriyet gazetesine, Türk basınına. Mutluluğumuzu halkımıza yaşattığımız için gururluyuz. Başta teknik direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere tüm kadroyla kenetlenerek bugünlere geldik. Şimdi hedefimiz Kuzey Amerika'daki finalleri ülkemizde en iyi şekilde temsil etmek demiş. Devamı var. Devamını da okumak isteyenler, öğrenmek isteyenler Hürriyet'in sitesine girip oradan okuyabilirler bu röportajın devamını. Buraya kadar verdik. Şimdi AS gazetesi bugün 2 tane Arda Güler haberi yapmış. Biri Vedat Muriç ile ilgili Arda Güler haberi. Şimdi 4 gün içinde Muriç ve Arda Güler ikinci kez karşıya gelecekler. Şimdi bu hafta lig maçında da karşıya gelecekler. Bir de salı günkü oyunda karşıya geldiler. Ne demiş? Her iki karşılaşmada riskler yüksek olacak. Salı günü her iki oyuncu da milli takımlarını bir sonraki Dünya Kupası'na katılma yolunda liderlik etmekle görevlendirildi ve en büyük baskı anlarında sahneye çıktılar. Sonunda playofflarda eleme turunu geçen Real Madrid'de Türk oyuncu olurken Kosovalı oyuncu da üzüldü yazmışlar. Bu AS gazetesinin Arda Güler'le ilgili bugün yaptığı ilk haberde. İkinci habere geçmeden önce şimdi bu Bellingham'ın dönüşüyle ilgili Defense Central'ın bir haberi var. Bu haber neden önemli? Şimdi şöyle söyleyeyim. Defense Central bugüne kadar Arda Güler'le ilgili hep iyi haberler yaptı ama son 3-4 aydır Arda Güler'i hep eleştiren haberler yaptı. İşte pozisyonunda yeterli olmadığını söyleyen yorumcuların sözlerini haberleştirdiler. İşte İngiliz basınındaki transfer haberlerini sürekli gündeme getirdiler. Böyle Arda Güler'le ilgili ne kadar kötü bir anekdot varsa haber yaptılar. Ama bugün bir şeyler değişmiş. Bakın, Arbeloa kararını verirken Bellingham'ı transfer etmek için kuyruklar oluşuyor. Yani bu transfer etmek için derken şey değil, bir oyuncu transferi değil, takıma transfer anlamında mecazi bir kelime kullanmışlar. Türkçe'de tabii bu çok kullanılmıyor. Diyor ki sezonun son bölümünde ilk 11'de yer alması beklenen 10 numara ve İngiliz orta saha oyuncusuna tüm gözler çevrildi. Jude Bellingham'ın sahalara dönüşü ise Thiago Petrarch'ın oyun süresini potansiyel olarak sınırlayabilir. Atletico Madrid'de karşı oynanan lig derbisinde 15 dakika süreyle sahada kalan Bellingham, İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynadığı 2 hazırlık maçında da neredeyse hiç forma giymeden milli takım görevinden döndü. İngiltere'deki haberlere göre Real Madrid'in 5 numaralı oyuncusu en iyi performansını sergilemesini engelleyen kas yorgunluğundan muzdarip olabilir diyor Defense Central. Şu ana kadar Arbeloa orta sahayı Tchouaméni ve Thiago'yu defansif orta saha oyuncuları olarak kullanarak güçlendirdi. Fede Valverde'yi de sağ kanattaki rolünü tam hareket özgürlüğüyle korurken Arda Güler de sol kanata daha yakın bir konumda yer aldı. Biliyorsunuz Arbeloa son zamanlarda Arda Güler'i orta sahanın sol pozisyonunda yer veriyordu. Oradan sol ayağını kullanarak çok daha rahat pas çıkardığını gördük zaten. İlginç bir şekilde hem Arda Güler hem altyapıdan yetişen oyuncu mükemmel bir şekilde formdalar. Ancak Bellingham'ın dönüşüyle birlikte ikisinden biri tehlike altında. Bu durum özellikle İngiliz oyuncunun takımın en önemli oyuncularından biri olması ve çok yönlülüğüyle tanınması nedeniyle geçerli. Yani başka biri olsa tabii ki bu iki ismi kesemez diyor Defensa Central. Arbeloa'nın en büyük zorluğu Atletico karşısındaki galibiyetten sonra da belirttiği gibi ona ilk 11'de yer bulmak olacak. Ancak bu kolay gibi görünse de hiç de kolay değil demiş. Defense Central burada uzun zamandır Arda Güler eleştirisi yapan Defense Central Arda Güler'in veyahut da işte o bölgedeki Thiago'nun
kesilmesi noktasında kafalarında soru işareti var. Çünkü işleyen bir cevher var orada. Yani o orta saha işliyor şu anda ve çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Acaba bunu bozmasak mı diyor Defense Central. AS gazetesine geçiyoruz. İşte AS gazetesi tüm bu kasma, sakatlık ne varsa veyahut da Arbeloa'nın planları hepsini çok ayrıntılı bir şekilde anlatmışlar. Bakın Spot'ta şunu yazmışlar. Sağlık durumu el verse de henüz %100 hazır değil. Mallorca maçında ilk 11'de başlamayacak ve Bayern'e karşı ilk maçta büyük olasılıkla forma giymeyecek. Thiago Güler formülü muhtemelen devam edecek demiş AS gazetesi. Bellingham habere geçiyoruz. Bellingham geri döndü ama henüz tam olarak hazır değil. Açıklaması basit. Kadroya dönmek bir şey ama %100 hazır olmak başka bir şey diyor. Ve bunun için hala biraz uzakta. Çok uzakta değil ama uzakta diyor AS gazetesi. Bu hem Real Madrid hem de İngiltere teknik ekibinin paylaştığı bir sonuç. Bu milli takım arasını Londra'da İngiltere milli takımı ile geçirdi ancak oynamaya hazır değildi. Öyle ki tek bir dakika bile oynamadı. Jude Bellingham herkes onun iyiliği için Dünya Kupası'na gitmesi için bütün tedbirleri almış durumda. Yani bu sakatlığının nüksetmemesi için her şeyi göze almışlar. Yani yavaş ama emin adımlarla ilerlenecek diyor AS gazetesi. Bellingham tıbbi olarak onay aldı ancak yine de ilk 11'de yer almaktan uzak demiş. Kısa vadede ise şu ana kadar istikrarlı bir şekilde ilerleyen takım aynı kalacak diyor AS gazetesi. Bakın sağda Valverde, sağda serbestçe dolaşan olarak ayrı bir parantez açmışlar. Çünkü Valverde biliyorsunuz bir anda tak ofansif santrafor gibi hareket ediyor. Bir anda da sağ bek gibi hareket ediyor. O çok yönlülüğünü her tarafta kullanılıyor. Orta sahada Thiago ve Tchouaméni solda ise orta sahanın solunda ise Arda Güler. Manchester City'yi eleyen orta saha buydu. Ve ufukta görünen o ki bu orta saha aynı şekilde kalacak. Aslında ilk 11'de pek beklenen tek değişiklik de forvet hattında olacak. Mbappe Mallorca maçında ilk 11'de başlayacak ve Brahim Diaz'ın yerine geçecek. Brahim Diaz da böylece yedek kulübesine geçecek yazmış AS gazetesi. Evet işte bunlar haberler, yani bütün haberler bunlar. Şimdi hafta sonunu göreceğiz ki ben de zaten Mallorca maçında bir değişiklik yapacağını düşünmeyenlerdenimdi. Zaten AS gazetesi de bugün doğruladı artık. Şimdi bundan sonra bence bundan sonrası için diyorum Arda Güler'in kendi Real Madrid kariyerindeki en azından bu yılki en kritik maç olabilir Mallorca maçı. Mallorca maçında Arbeloa, yani Bellingham bir şekilde ilk 11'e girecek. Onu biliyoruz artık. Yani herkes biliyor. Onu sokacaklar. Çünkü basın yazıyor, o yazıyor, taraftar merak ediyor. Yani 100 milyon euroluk, 150 milyon euroluk bir yatırım yani bu. Bir şekilde ilk 11'e sokmaları lazım. Bellingham girecek ama Thiago mu Arda Güler mi? Bence onlar için de bir sınav maçı olacak ki Arda Güler'in her şeyini ortaya koyması gerektiği bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu Mallorca maçının. Hepinize teşekkür ederim kıymetli dostlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla.